Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle degradé bebek ceketi öreceğiz hanımlar. Evet, degradé ne demek? Degradé çift rengin aynı anda kullanılması demektir. Evet, iplerimi gördüğünüz gibi 3 tane krem ipim var. 3 tane de normal renkli ipim var. İkisini karıştıracağım. İki çift ipi birden işleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden şöyle bir de misinalı şişimiz var. Neden misinalı şiş? Dikişsiz bir ceket olacak. Kapşondan başlayacağız. Kollarını öreceğiz. Ondan sonra altını öreceğiz. Yani başla bitir dikiş dikmeden bir ceketimizi bitirmiş olacağız. Ben 4 numara şiş tercih ettim. Elim biraz gevşek. Sizinki sıkıysa 4,5-5 numarada kullanabilirsiniz. Evet, renklerimde bu renk seçtim. Nako Minnoş Lüks Minnoş Baby ipimin markası da. Numarası da arkadaşlar, renkli olan ipimin numarası 10.482 hanımlar. Krem ipimin numarası da 99.064. Krem ipimizin numarası da bu şekilde. Evet, bir de arkadaşlar size bir şey daha söylemek istiyorum. Şurada lot no yazıyor. Burada da kazan numarası var. Aynı kazandan çıktığına emin olun. Çünkü iplerinizin kalınlığını, renklerinde aynı ip numarada olsa, aynı kazanda olmazsa farklılık gösterebiliyor. Şu lot no kısmına dikkat edin. Aynı kazandan çıkmasına özen gösterin. O da size küçük bir hatırlatma. Evet, şimdi 2 tane krem ipten kapşonumuzu örmeye başlayacağız. O yüzden 2 ipimizin 2 ucunu da bulup geliyoruz. Evet, şimdi şişlerimin ucunu aldım. 2 ipimin de bu şekilde birleştirdim. Şimdi bayağı bir uzun ip bırakacağız. Burası önemli hanımlar. Başlama yerini gösteriyorum. Şimdi şöyle 2 şişimin arasına ipimi bu şekilde bağladım. Şöyle geçirdim. Şu altta uzun kalan ipimizi, uzun çektiğimiz ipimizi parmağımıza doluyoruz. Şimdi doladığımız kısım bu şekilde duruyor. Şu alttan gelen şu alttaki ipi bu şekilde geçirip şişimizin arasına taktık. Şu parmağımıza dolalı ipi de buradan alıp bu aradan geçirdik. Alttan yukarıya doğru geçirdik. Şimdi şu alttan kalan ipi arkadan geçirip 2 şişimizin arasına taktık. Parmağımızdaki ipi bu şekilde bu taraftan alttan geçirip 2 şişimizin arasına aldık. Hemen bu alttaki ipimizi karşı taraftan arasından aldık. Parmağımızdaki ipi de bizden taraftan geçirip bu şekilde taktık. Evet, bu şekilde ilmeklerimizi şişimize takmış oluyoruz. Çok kolay arkadaşlar. Şöyle altta kalan ipimizi karşıdan içeriden geçiriyoruz. Buradaki ipimizi de parmağımıza dolalı ipimizi de bizden taraftan girdirip arasına alıyoruz. Şöyle arkadan görüntüsü de bu şekilde oluyor. İlmeklerimizi bu şekilde atmış olacağız. Tam 45 adet ilmeğimizi bu şekilde şişimizin üzerine dizeceğiz. Şimdi ben 2, 3, 4, 5, 6. ilmeğimi attım. Sizler de 45 ilmeğimizi bu şekilde atın. Ben de atıp geleyim. Bir daha göstermek istiyorum. Son. Bu altta kalan ipimizi karşı taraftan geçirip arasından alıyoruz. Parmağımıza dolalı ipimizi de bizden taraftan alıp bu şekilde şişimize taktık. Evet, 45 ilmeğimizi bu şekilde dizip gelelim. Evet, 45 adet ilmeğimi bu şekilde şişime dizdim. Şimdi şu fazla kalan ipimizi buraya bağlayacağız. Çünkü bu iple pomponumuzu dikeceğiz. Tepede pomponumuz var. Pomponumuzu dikeceğiz. O yüzden bu şekilde sıkı sıkı bağlayalım. Evet, şöyle sıkıca bağladım. Hatta bir kez daha bağlamak istiyorum.
Bu kalan fazla ipimizi de bu şekilde dolayıp koyacağız. Çünkü öbür ipimizle karışmasını istemiyoruz. O yüzden bu şekilde bağlayacağız hemen. Evet, ilmeklerimiz hazır. Evet, ipimi ben bu şekilde bağladım. Şimdi şişimizi çıkartacağız. Şu üstteki şişimizi şöyle asılıp çıkartıyoruz. Evet. Şimdi örmeye başlayacağız. Şişimizi çıkardık. Şu bağladığımız ip arka tarafı olacak. Şöyle ipimizi hemen parmağımıza doluyoruz ve ilk buradaki ilmeğimizi örerek alıyoruz. Bu şekilde ilmeğimizi çıkarttık. Bu sıramızı örerek bitireceğiz. Başa kadar. Evet. Sondan 2 ilmek kalana kadar örelim hanımlar. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Şimdi o 2 ilmeği bu şekilde örmeden şöyle göstereyim. Şişimin üzerine alıyorum. Neden örmeden aldım? Burası şapkamızın ön yüze gelecek taraf. O yüzden düzgün durması için, güzel bir görüntü olması için bu şekilde örmeden alıyoruz. Şimdi örmeden aldığımız ilmekleri burada örüyoruz. Geriye döndük. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar haroşelerimizi örmeye devam edeceğim. Sizler de örün, ben de örüp geliyorum. Burada sondaki ilmekleri de ördüm. Şu ip sarılı olan yer bizim şapkamızın arkasına geliyor arkadaşlar. O yüzden şaşırmayın. Ön tarafı bu taraf olacak. Yüze gelen kısım, arka tarafı da bu taraf olacak. Bu ipten belli oluyor zaten. Şimdi o yüzden sona kadar ördüm. Şimdi şişimizi çekiyoruz. Burada çekip öbür şişimize takacağız. Evet, şişimizin çektik. Şimdi öbür şişimize ilmeklerimizi topladık. Gördüğünüz gibi bu tarafı işledik. Şimdi örgümüzün bu tarafını işleyeceğiz. Neden bu işlemi yaptık? Çünkü dikiş olmayacak örgümüzde. O yüzden birleştirmiş olacağız bu arka tarafı da. Şu bağladığımız ipi şöyle ön tarafa attım. Ve şöyle arkadaşlar. Burayı da biraz sıkılaştırıyoruz. Ve örmeye başlıyoruz.
Şöyle sıkılaştırın ki arada birleşecek çünkü burası. Evet, ilmeklerimizi bu şekilde sırayla alalım. Bu tarafını ördük. Şimdi bu tarafını örüyoruz. Evet. Sondan 2 ipimiz kalana kadar örelim gelelim. Sondan 2 ilmeğim kaldı gene. Bu ön taraf olduğu için şöyle örmeden şişimin üzerine taktım. Hemen geriye dönüyorum. Örmediğim ilmeklerimi bu sefer örerek şişime alıyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim hanımlar. Bu ilmeğimizi sonuna kadar ördük. Şimdi ilmeğimizden çıkartıp öbür şişimize takacağız. Şöyle asılınca zaten öbür şiş bu tarafa hemen devreye giriyor hanımlar. Evet, bu şekilde öbür şişimizi ilmeklerimizi taktık. Şöyle bu uzun iple pompon dikeceğiz. O yüzden şöyle iç tarafa doğru alıyorum. Bu içte kalacak. Ve burayı şöyle biraz asılın. Gevşek durmasın. Dikişsiz olacağı için arkadaşlar burayı bu şekilde birleştirerek örüyoruz. Şöyle birleştirin. İlmeğimizi hemen almaya başladım. Evet. Burası gitgide birleşecek arkadaşlar. İlerleyen örgümüzün ilerleyen sürecinde de göreceksiniz zaten. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. O 2 ilmeğimizi örmeden alacağım. Daha sonra tekrardan döneceğiz. Bir kere daha birlikte örelim. Daha sonra zaten sistemi anlamışsınızdır. Şu bağlı ip bağlı olan yer şapkamızın arka kısmı. Şurası da ön yanak kısmı, yüze gelecek kısım burası da. Şurası örgümüzün ortası. Dikişsiz olduğu için bu şekilde başladık. Hiç dikiş dikmeden şapkamızı bitireceğiz. Amacımız o. Evet, ben başa kadar son 2 ilmek kalana kadar örüp geliyorum. Sondan 2 ilmeğim kaldı ön tarafta. İpimi bu tarafa alıyorum. Hemen o 2 ilmeğimi şişimin üzerine aldım. Geriye dönüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi burada örerek başa kadar gelelim. Evet, şu öndeki düzgün görüntü için bu işlemi yapıyoruz. Başa kadar ördüm. Şimdi buradaki şişimden ipimi çıkartıyorum ve diğer şişime buradaki ilmeklerimizi takacağız. Evet. Şöyle de birleştirelim. Bakın artık birleşmeye başladı. Tam şapkamızın orta kısmı. Hemen şöyle sıkı sıkı tutarak ilmeğimizi örmeye devam ediyoruz.
Evet sevgili hanımlar. Şimdi videomuz çok uzun olmasın. Zaten aynı işlemi yapacağız sürekli. Tam şurası orta. Tam bu dişlerden 30 adet, bir tarafında 30 adet, ortadan sonra 30 adet diş olana kadar örgümüzü örelim ve gelelim. Daha sonra ayıracağız, şapkamızın ense kısmını yapacağız. Evet sizler de örün, ben de örüp geliyorum. Evet hanımlar, ben 30 diş haroşemi bu şekilde ördüm, bitirdim. Şöyle tam ortada, şu orta çizgimiz dikişsiz yaptığımız için gördüğünüz gibi dikişsiz bir şekilde kapşonumuz oluştu. Buradan dönüyorduk hatırlarsanız. Şurada ikisini örmüyorduk, dönüşte örüyorduk. Burası şapkamızın ön kısmı oldu. Burası da arka kısmıydı. Evet 30 diş böyle sayınca şu tam ortadaki çizgiden itibaren sayıyoruz. 30 diş olana kadar şapkamızı ördük. Şimdi ense kısmını oyacağız. O yüzden 40 diş, burada 40 ilmek sayacağız. Şöyle bir ayracım var. Ayracımı takacağım. 40 ilmekten sonra 10 ilmek bırakacağım ortada. 40 ilmek de bu tarafından bırakacağım. Yani 3'e bölmüş olacağım. Ve her ön yüzünde bir bu taraftan bir bu taraftan iki taraftan keseceğiz şapkamızı. Böylelikle ense oyuntumuzu da oymuş olacağız. Şimdi ben 40 ilmeğimi sayıp ayracımı takacağım. Evet bu şekilde 40 ilmek bu tarafta, 40 ilmek bu tarafta, 10 ilmek ortada bıraktık. 40. ilmeklerime ayraçlarımı taktım sevgili hanımlar. Şimdi tekrardan örmeye başlıyoruz. Evet hemen boş bıraktığımız ilmeklerimizden bu şekilde örmeye başlıyoruz. 40 ilmeğe kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet 39 ilmeğimi ördüm. 40. ilmeğimi şöyle bir 40. ilmeğimle arada bıraktığımız 10 ilmeğin birini birlikte örüyoruz. Böylelikle bir tanesini eksiltmiş olduk. Şimdi bu birinci ilmeğimiz oldu ortadaki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şu an 10. ilmekteyim. Şimdi bu 10. ilmekle yandaki ilmeğimizin birini kesiyorum. Yani ikisini birlikte ördüm. İki taraftan örgümüzün ön yüzünde kesmiş oldum. Yani sayılarımız 39'a düştü. Yan sayılarımız 40'tı, 39'a düştü. Ortadaki sayımız sabit kalıyor. Şimdi kalan 39 ilmeğimi bu şekilde örüp sıra başına kadar geleceğim. Evet son 2 ilmeğimi örmeden şişimin üzerine aldım. Şimdi arka tarafına geçtim. Arka tarafından hiç kesme yapmadan dümdüz örüp geçeceğiz arkadaşlar. Hep ön yüzünden keseceğiz. Arkadan düz öreceğiz. Evet tekrardan örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde tekrardan kesme işlemimizi yapacağız. İşaretlediğimiz yere kadar örüp gelelim. Evet 38 ilmeğimi ördüm. 39. ilmeğimizi alıp bir de ortadaki 10 ilmekten birini alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Evet devam ediyorum. 10 ilmeğimizi ortadaki 10 ilmeğimizi örüyorum. Evet buradaki 10. ilmeğimle de yan taraftaki ilmeğimi birlikte alıyorum ve ikinci kez kesmemizi
yapmış olduk burada. Evet. Bu da arka oyuntusu oluşuyor artık. Tam şu an ikinciyi kestik. 10 adet keseceğiz. Yani şişimizin üzerinde 70 adet ilmek kalana kadar kesme işlemimizi çift taraflı yapacağız. Dediğim gibi 10 adet kesmiş olacağız. Sizler de yapın arkadaşlar. Ben de yapayım. Videomuz çok uzun olmasın. Şu oyuntuyu da yapmış olalım. Evet. 70 ilmek kalana kadar çift taraflı keselim. Ortadaki 10 ilmeğimizi hiç bozmayalım hanımlar. Evet, siz de yapın, ben de yapıp geliyorum. Evet, ben 10 sıra düz yüzünden kesimini yaptım. Şöyle görün arkadaşlar. Ense oyuntusunu da bu şekilde gerçekleştirdik. 10 sıra ön yüzünden kesim yaptım. Şimdi 2 diş normalde düz hiç kesmeden, çoğaltmadan 2 diş haroşa örüp gelelim. Daha sonra çoğaltmamız var. Çünkü artık robayı öreceğiz. O yüzden çoğaltmalarımız var. 2 diş normal düz haroşemizi örelim, gelelim. Evet. 2 sıra eksiltme, çoğaltma yapmadan haroşemizi ördük. Yani 2 diş daha örmüş olduk. Şimdi bu sıramızda çoğaltma yapacağız. 6 adet çoğaltma olacak. 70 adet ilmeğimiz toplamda 76 adet olacak. Hemen işlemeye başlıyorum. Evet, 9 adet ilmeğimi işledikten sonra 9 ilmekten sonra bir tane arttırma yapacağız. Şöyle ilmeğimi ters çeviriyorum. Şöyle ilmeğimin içinden alıp bir ilmek çıkartıyorum. Birimi çıkartmadan çaprazından girip tekrardan bir ilmek alıyorum. Böylelikle birinci çoğaltmamı yapmış oldum. Hemen 9 ilmeğimizi işliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ilmeğimi işledim. Şimdi 10. ilmeğimizde tekrar çoğaltmamızı yapacağız. İlmeğimi çıkartıp ters çeviriyorum. Evet. Şimdi içerisine giriyorum. İlmeğimi aldım. Çıkartmadan çaprazından girip tekrardan çoğaltmamızı yaptık. Tekrar 9 ilmeğimizi işlemeye başlayalım. Bu şekilde tam 6 adet çoğaltmamızı sıra bitene kadar yapalım. 9 ilmek örüp 10. da çoğaltma yapacağız. 9 ilmek örüp 10. da çoğaltma yapacağız. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Evet, son 2 ilmeğim kalana kadar işledim. Son 2 ilmeğimizi düz bir şekilde örmeden aldık. Şimdi ters çevirip diğer taraftan düz bir şekilde örüyoruz. Çoğaltmamızı da yaptım. Çoğaltmamız bittikten sonra arkasından bir sıra böyle haroşemizi ördük. Şimdi ön yüzüne geldik modelimizin. Burada şimdi robasını ayıracağız. Kollarını, önünü, arkasını ayıracağız. Fakat videomuz çok uzun oldu. Şimdi burada bu videomu bitiriyorum.
öbür videomda kollarını, gövdesini öreceğiz ceketimizin. Evet, beni buraya kadar izleyen, dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.